arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda bu çok istediğiniz hırkayı beraberce öreceğiz efendim. Damla sen anlat, beraber örelim dediniz. Ben de hay hay dedim tabii ki. Uzun bir süredir sözünü vermiştim, artık tutmanın vakti geldi. Şöyle renk geçişleriyle ton sür ton çalıştığımız hırkam gerçekten üstte de çok şık duruyor, çok güzel duruyor. Ben size belli bir ölçülerde, yani şöyle 36'dan 40 hatta 42 bedene kadar kullanabilecek ölçülerde hazırlayacağım. Büyütürken de neler yapmanız gerektiğini, küçültürken de keza dilim döndüğünce anlatmaya çalışacağım. Bu hırkayı ilk kez bu videoda gören arkadaşlarım için eminim buralarda bir yerde şimdi bunun morlusunu ya da bu siyah grili degrede hırkayı bir yerlerde görüyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Üstte gerçekten çok güzel duruyor. Morlusunu çok sevdiniz, mor renk geçişleriyle. Bu hırkanın bence en önemli özelliklerinden biri renk geçişlerini güzel ayarlamamız. Yani ton sür ton çalışmamız diye düşünüyorum. Ama tabii ki siz hiç alakasız kontrast renkleri de kullanarak farklı bir görüntü elde edebilirsiniz. Batik ipler, kendinden renk geçişleri olan ipleri kullanarak belki daha da kolay tamamlayabilirsiniz bu hırkanızı diye düşünüyorum. Yavaş yavaş yapımına geçmeden evvel biraz da sizlere ip ve tığ bilgisi vermek isterim. Yarnart Jeans veya Alize Cotton Gold. Bunda mesela Yarnart Jeans ve Alize Cotton Gold'u birlikte kullandım. Şimdi beraber öreceğimiz renklerdekinde sadece Alize Cotton Gold'lardan kullandım. Bu renklerin kodlarını sayfamda paylaşırım. Şöyle renk geçişi hazırladım. Koyudan açığa doğru. Şöyle kolda onu göreceksiniz. Kırmızıyla başladım. Böyle yaza uygun olsun dedim. Sıcacık güneş renkleri olsun. Güneş bir hırka olsun istedim. Bu tonları seçtim beraber örmek için sizinle. Ve dediğim gibi sizin de bu tarz renkleri seçmeniz hırkanıza güzel bir efekt yaratacaktır. 3 milim tığ kullanıyorum hırkamda. Elinize göre, ipinize göre tığınızı tabii ki değerlendirmelisiniz kaç numara olacağına. Daha ince veya daha kalın iple çalışıyor olabilirsiniz. Eliniz bana göre daha gevşek ya da daha sıkı örüyor olabilir. Bunlar hep sizin duruma göre değerlendireceğiniz şeyler. Evet efendim, ufaktan yapımına başlayabiliriz. Başlamadan önce tekrardan şu hırkanın nasıl bir parça olduğunu da göstermek istiyorum. Nereden başlıyoruz, nasıl ilerliyoruz? Bizim yol aldığımız kısım koldur efendim. Koldan başlıyoruz. Degrede, pardon özür dilerim. Şöyle kruvaze bir kol. Şuralarda falan kalıyor. Benim verdiğim ölçülerde. Şimdi ölçüleri de santim olarak da size vereceğim. Bunu daha uzatmak tabii ki kendi içinde sıraları daha fazla örmekle de ilgili. Ben İstediğim yerde kesip rengini yeni renge başladım. Herhangi bir matematiği oturtmadım. İçimden geldiği gibi devam ettim. Hani illaki bu kadar sıra öreceğim, sonra buna geçeceğim, sonra buna diye bir şey yapmadım. Gözüme güzel gözüktüğü şekilde ayarladım. Bitirdim. Yeni renge geçtim. Tek renkle de örebilirsiniz. Bu arada o zaman hiç ip değiştirme sıkıntınız da olmayacaktır. Dediğim gibi koldan başlayıp daha sonra ön ve arka bedene geçiyoruz. Şimdi ilk olarak yapmamız gereken buraya kadarki kısmını birlikte örmeye başlayalım diyorum. Başlangıcımızı bademlerin içine çalışarak yapıyorum. Dediğim gibi 36'dan 42 bedene kadar kruvaze bir kol demiştim. Yani fakir kol da diyebiliriz. Böyle biraz dökümlü, çok dar olmayan, dediğim gibi şuralarda olan bir kol olacak verdiğim ölçülerde. Siz bunu daha kısa, yelek gibi de çalışabileceğiniz gibi daha uzun çalışmanız da mümkün. Şöyle mesela hemen size göstermek istiyorum ki benimkinin uzun genişliği şöyle 41 santim gibi oldu. Sadece kola kadar olan kısmı şöyle göstermem gerekirse uzunluk olarak da 27,5-28 santim gibi örmüşüm. Bunu baz alabilirsiniz. Aklınızda ölçüler bulunsun. Bademi de 31 adet badem yaparak başlayacağım. Hemen şöyle nasıl başladığımı göstermek istiyorum. Aslında zincirsiz başlama teknikleri adlı videomda bu zincir olmadan nasıl örebiliriz ile ilgili 3-4 tane teknik göstermiştim. Ama eğer izlemedinizse şimdi burada bir kez daha beraberce görelim.
ilmeğimi çıkarttıktan sonra 1, 2, 3 ve 4 zincir çekiyorum. İpi tığımın üstüne alıp ilk çektiğim zincirin içine batıyorum ve 3 kere de çıkıyorum. Yani 1, 2 ve 3. Şimdi burada artık 1, 2, 3 zincir çekiyorum. İpi tığımın üstüne alıp batacağım nokta artık burada yapmış olduğum şu bademli diyoruz ya, şunun içine batıyorum tam olarak. Yani şu daire oluşuyor şurada bir boşluk. Onun içine batıp biraz evvelki gibi yine 3 kere de çıkıyorum. 1, 2 ve 3. Bakın ikinciyi de örmüş oldum. Şöyle bir boşluk oluşuyor. Onun içine batıyorum. 1, 2, 3. İpimi aldım. Tığımın üstüne battım. 1, 2, 3 kere de çıktım. Bir kere daha beraber yapalım. 3 zincir çekelim. Tığımızın üstüne ipi alıp boşluğa batıp 1, 2, 3 kere de çıkalım. İşte bu başlama tekniğine örgüde bademli başlama tekniği deniyor. Şu anda 4 tane yaptım. Bunun gibi 31 tane örüp artık üstüne modeli kurmaya başlayacağım. 31 adet bademi ördükten sonra, tabi bu ipiniz eğer daha ince ise bunu mesela 33 olarak yapabilirsiniz. Daha kalınsa 29 olabilir, 30 olabilir. Dediğim gibi hani hep verdiğim, en sonda verdiğim, tekrardan ölçü vereceğim. Biraz evvel de verdiğim ölçüyü lütfen dikkate alın. 31 tane bademi çektikten sonra çektiğim zincirler aşağıda, ördüğüm trabzanlar yukarıda kalacak şekilde çalışmaya başlıyorum. Bu sırada artık bademlerle oluşturduğum boşlukların içine 3'er adet ikili trabzanlar öreceğim. 3 adet ikili trabzanı boşluğa örmeden önce ilk başta yukarıya 1, 2 ve 3 zincirle çıkıyorum. Sonrasında ise bu boşluğa gelerek oluşan 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Arada hiç zincir çekmeden doğrudan diğer boşluğun içine geçiyorum ve 3 tane ikili trabzanda o boşluğun içine örüyorum. Bu mantıkla bütün boşlukların içini sıranın sonuna kadar dolduruyorum arkadaşlar. Her boşluğun içine 3 tane ikili trabzan. Son bademin içine geldim arkadaşlar. 3 tane de buraya yapıyorum. Sonrasında yine hiç zincir çekmeden burada şu ikisinin birleştiği bir nokta vardı. O noktaya, şu bademin ilk başlarkenki kısmı, o noktaya batıp bir ikili trabzan daha örüyorum. Yani başlarken ve burada sonda biterken birer fazladan trabzan örmüş oldum ki yan tarafı daha düzgün çıksın diye. Sonrasında 1, 2, 3 zincirimi çekip yükseldim ve parçanın arka tarafını döndürdüm. Her bir, pardon özür dilerim, 3 zincirle değil 4 zincirle yükseliyorum. Çünkü bunun 3 tanesi benim bir trabzanım için, bir tanesi de ortadaki zincirim olacak. Çünkü bu sırada artık bir trabzan atlayacağım. Şöyle göstermem gerekirse bir trabzan atlayacağım. Diğer trabzanın tepesine batıp bir ikili trabzan öreceğim. Bir zincir, bir trabzan atla, trabzanın tepesine bir ikili trabzan. Bir zincir, bir tane atla, sıradaki trabzanın tepesine yine bir ikili trabzan. Yani bu sıra artık bizim kafes ördüğümüz sıra olacak.
sıranın sonuna kadar bu kafeslerle tamamlayacağım. Bu sıranın da sonuna geldim. Artık son kutucuğumu yapıyorum. Bir yine bacağı atladım. Zincirle başladığım yerin tepesine gelip tam böyle güzel yerinden batıp bir ikili trabzan daha örüyorum. Şimdi burada 3 zincirle yukarı çıkacağım ve hemen parçanın diğer yüzünü döndürüyorum. Boşluğun içine bir adet ikili trabzan, trabzanın tepesine bir adet ikili trabzan örüyorum. Boşluğun içine bir adet ikili trabzan, trabzanın tepesine bir adet ikili trabzan. Yani bu sırada da trabzanlarla bir trabzan tepesine bir kutucuğun içine örerek sıranın sonuna kadar devam edeceğim. Üçüncü sıramızın da sonuna geldik. Buradaki ilk baştaki boşluğun içine bir adet ikili trabzanımı örüyorum. Tekrardan burada zincirle yükseldiğim yerin içine batıp bir adet ikili trabzan daha örüyorum. Ve artık diğer sıraya geçeceğiz. Şöyle şu bademli sıranın bir altında üçgen üçgen ve ters V şeklinde sıra var. Üstüne bunu oturtup hani böyle sanki bir çiçek görüntüsü veren efekti oluşturabilmek için bu sırada şu üçgenleri kuracağız beraberce. Öyleyse hemen bir 4 zincir çekelim. 1, 2, 3 ve 4. Tığımızın ipini üstüne alıp şöyle bir döndürelim. Şimdi burada bir detay var ki hemen size onu belirtmem gerekiyor. İlk başlarken 1, 2 trabzanı, bakın kendi dibindekini saymıyorum, ondan yükseldim çünkü. Şöyle biraz daha yakından göstereceğim size. Kendi dibindekini saymıyorum. 1, 2, yani kendisinin dibindekiyle birlikte 3 trabzan olmuş oluyor. Atlayacağım. Ve burada dördüncünün, yani 1, 2'yi atladıktan sonra baştan dördüncünün tepesine batıp bir ikili trabzan öreceğim. Şöyle tekrardan size gösteriyorum yakından, daha detaylı. Kendi bacağımı saymadım, altımdaki 2'yi atladım. Şurada üçüncüye, ama baştan saydığımızda ise dördüncüye batmış oldum ikili trabzanı. 1, 2 ve 3 zincir çektim. Hemen aynı boşluğun içine batıp bir ikili trabzan daha örüyorum. Yani aynı boşluğun içine battığımda 2 tane ikili trabzan, arada 3 zincirle düz V'mi oluşturmuş oldum. Şimdi hiç arada zincirim yok. Artık bakın burada 1, 2, 3 zinciri atlıyorum. Dördüncünün tepesine batıp bir ikili trabzan. 1, 2, 3 zincir. Aynı boşluğun içine bir ikili trabzan daha. Başta sadece burada 2 atlayıp 3'e yapmıştım. Burada artık 3 atlayıp 4'e yapıyorum. Şimdi yine 1, 2, 3'ü atladım. Dördüncünün tepesine battım. Ve bir ikili trabzanımı ördüm. Hemen 3 tane zincirimi yine çekiyorum. Aynı boşluğun içine batıp yine bir ikili trabzanımı örüyorum. Hiç zincir çekmeden 3 tane trabzanımı atlıyorum. 1, 2, 3, 4'e geldim. 1, 2, 3 zincir çektim. Aynı boşluğun içine batıp bir tane daha beraber örelim. 1, bakın hemen şöyle yakından göstereyim. Burası önemli olduğu için
Şöyle yakından gösteriyorum size. Şöyle bir de güzel netleyelim. 1, 2, 3'e atlıyorum. Hemen 4'e batıyorum. Şimdi biraz uzaklaşabiliriz. Sanırım net gösterebilmişimdir. 1, 2, 3, 4. Hemen 3 zincir ve aynı boşluğun içine. Böyle böyle de bu sırayı tamamlayacağım. Şöyle uzaktan bir daha bir göstereyim size. Sona geldiğimizde yine bakın başlangıçtaki gibi hep buralarda 3 trabzan atlamıştık ya, burada da 1-2 trabzan atlayıp zaten bir üçgen yapıp böyle bir son üçgeni tamamlamış olmamız gerekiyor geldiğimizde sona. Ve burada ters üçgeni oluşturmak için yine başladığım zincirin tepesine batıp bir ikili trabzanı örüyorum. Bu şekilde de bu sırayı tamamlıyorum. Şimdi bir üst sıraya geçtiğimizde artık bademler hazırlayacağız ve aslında modelimize o güzel görüntüsünü veren bence bademler. Bakın şunlar. Onları oluşturmaya başlayacağız. Hemen burada da 1, 2, 3, 4 ve 5 zincir ile yükseliyorum. Bademli sıraya başlamadan evvel 5 zincirimi çekiyorum. Yine parçamı diğer yüzünü döndürüp tığımın üstüne ipimi alıyorum ve normal böyle bize bakan zincir çektiğimiz üçgenlerin yani düz V'lerin içine çalışacağım. Şimdi 4 tane dörtlü ikili badem, yani 4 bacakla oluşturacağım bu bademimi. Şimdi bir kere battım içine. 2 kere de çıkmadan tığımda biriktirmeye başlıyorum. Şimdi gene battım. Yine çıktım. İkinciyi de yapmış oldum. Üçüncüyü yaptım. Dördüncüyü yapıyorum. Ve 5 tane ilmeğim olması gerekiyor tığımda. 5'ini birden çekiyorum. Sonrasında ise 1, 2, 3 zincir çekip tığımın üstüne ipimi alıyorum ve diğer düz V'nin içine yine aynı işlemi yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Tığımda yine 5 ilmek var. 5'ini birden topladım. 1, 2, 3 zincirimi çektim. Bir kez daha birlikte yapalım. 1, 2, 3, 4. 4 bacak 5 ilmek. Hepsini bir topluyorum ve bu sırayı da bu şekilde devam ediyorum. Bademli sıranın da sonuna geldim. 3 tane zincirimi çekip hemen burada 4 sıra halinde yükselmiş olduğum trabzanın tepesine batıyorum ve bir ikili trabzanı daha örüyorum. Evet efendim, buraya geldiğimde artık ben bademlerimi saydığımda 23 tane bademim olduğunu biliyorum. Şimdi bu modelde dikkat etmem gereken, yani 23 badem 23 düz V anlamındadır. Hep sayıları kontrol etmem gerekecek. Mesela buradaki 23 badem, burada da 23, burada da 23 olmak zorunda. Artık bedene geçtiğimizde de ona göre de sayılarımız değişecek. Şunu söylemem gerekiyor ki tabii ki bunu kutucukta da kontrol etmemiz gerek. Şimdi buradaki 47 tane kutucuğum var benim şurada. Tam olarak şu karelerim 47 tane. İşte bir üst sıradaki de 47 olmak zorunda. Ben burada bir trabzanı eksik ya da fazla yapmışsam şayet bu sayı değişebilir. Ama baştan sayarak devam edersen, atıyorum mesela buralarda bir bademi trabzanı fazla örmüşümdür. Bu sona geldiğimde onu bir şekilde araya kaynatabilir, yedirebilirim. Bütün modeli sökmem gerekmez. Ama bu kutucuklar eksik olursa şunlar daha önemlidir. Hep sayarak gitmenizi tavsiye ediyorum. Hani büyük bir söküm
işlemi yapmamak için. Şimdi artık bunu da tamamladık ve burada şu dolgu sıraya geldi. Örme vakti. Şimdi burada yine her zamanki gibi eğer dolgu sırasıysa şayet bir üst sıra sadece trabzan öreceksek 3 tane trabzanla yükseliyorum. Şimdi biliyorsunuz şu V sırasında 4 zincirdi. Burada yani burada bu sefer burasıydı. Yanlış yeri göstermeyeyim. Şurada 5 zincirdi. Yükseldiğim burada 5 zincirle yükseldim. Burada 4 zincirle yükseldim. Bu kafesli sırada da 4 zincirle yükseldim. Ama trabzanlı dolgu sıralarında sadece 3 taneyle yükselip tersini çeviriyorum. Ve buradaki boşluğun içine ilk olarak yani ilk başladığım boşluğun içine bu hariç 2 tane örüyorum. Yani saydığımda onunla birlikte 3 olacak sayım. 3 tane oldu şu şekilde gördüğünüz gibi. Ve hemen buradaki bademin tepesine de bir tane örüyorum. Yani benim burada gördüğünüz gibi bu badem ve boşlukla toplam bacak sayım, trabzan sayım 4 oldu. Hemen buradaki boşluğa geliyorum. 3 tane normalde ilk sıra hariç, ilk boşluk hariç diğerlerinin içine hep 3 tane ikili trabzan öreceğim. Bir de badem tepesini öreceğim. Bir 4 daha. Bakın şimdi burası bir 4'tü. Şöyle göstereyim. 1, 2, 3, 4. Şimdi burasını unutun. Burası da bir 4 oldu. Ve her boşluğun içine 3 tane sıranın sonuna kadar bu mantıkla gidiyorum. Sıranın sonunda da ne yapacağımızı yeniden size göstereceğim. 3 boşluk, bir badem tepesi, ikili trabzan. Burada da sıranın sonuna gelince yine bu boşluğun içine 2 tane ikili trabzan. Şu yükseldiğim zincirin de tepesine bir adet ikili trabzanımı örüyorum ve bu sırayı da tamamlamış oluyorum. Aslında şu anda biz artık tekrara başlamış olacağız modelimizde. Zira şurada görmüş olduğunuz dolguların üstüne ördüğümüz kafesin yapımına beraberce yine aynı şekilde geçiyoruz. Sonra kafesin üstüne yine buradaki ördüğümüzü öreceğiz. Yani şöyle. Şuradan itibaren tekrardır hep. Birbirini tekrarlar model. Sadece şurada yeni renge de nasıl geçtiğimi de size göstermek istediğim için oraları da beraber geçelim istedim. Yapmamız gereken çok belli yine. Kafes sırasındayız ve 4 zincir çekiyorum. Ve dördüncüyü de çekip döndürüyorum parçamı. Bir tane trabzanı atlayıp diğer trabzanın tepesine bir ikili trabzanı örüyorum. Bir zincir, bir trabzan atla. Kafes sırasını tekrarlıyorum yani. Kutucukların olduğu sırayı kastediyorum. Bir atla, bir bat. Şimdi bu şekilde bu sırayı da tamamlayacağım. Bir kafes sırasını daha tamamlamış oluyorum. Böylelikle bakın yine bir tane trabzanım kaldı. Birinin başladığımın üstüne batıp hemen yukarı çıkıyorum ve yine dolgu sırasındayım. Dediğim gibi model artık tekrara düştü. Şuradakinin aynısını yapacağım. Yani bir boşluğa bir trabzanın tepesine ikili trabzanlar örmeye devam edeceğim. Son sıraya yine geldim. Son kutucuğun içine bir ikili trabzanımı ördüm. Yine yükseldiğim zincirin tepesine batıp bir ikili trabzanı daha örüyorum. Ve artık ben yeni rengime geçeceğim. Çünkü burada da öyle kestim ve sıradaki renge öyle geçiş yaptım. Ha bunun bir kuralı var mı? Hayır, yok. Mesela burada da şu kafesin içine de yeni renge başlayabilirdim. Veya bir direkt şu üçgenlerle, yani fark etmez hiç, bu tamamen içimden geldiği gibi kestiğim yer. Zaten tek renk iple devam ediyorsanız şayet
Siz dümdüz örmeye devam edeceksiniz. Yeni renk eklemeyeceksiniz. Belki renk kendinden renk geçişleyip kullanıyorsunuzdur veya tek renk, biliyorsunuz biz bunu tek renkle çalıştık. Sayfamda, Instagram sayfamda bunu görebilirsiniz. Krem tonlarında çalıştık tek renk. O da çok güzel oldu. Ya da benim gibi böyle kendiniz degradenizi yaratabilirsiniz. Kırmızı ile işim bittiği için hemen onu kesiyorum ve gizliyorum. İpi aralarda gizledim. Gizledikten sonra artık buradaki gibi yeni renge geçeceğim ve sırasında, yani üçgen sırası da diyebiliriz, onu kurmaya başlıyorum. Şimdi motifin ördüğüm, şu anda bitirdiğim yüzü bana bakıyor. Ben hemen bir ilmeğimi çıkartıp bu parçayı alıyorum. Şöyle çevirip hemen şuradaki ilk bacağın tepesine batıp bir kilitleyeceğim. Arasından geçirerek kilitledikten sonra şöyle bir kilitleyeyim güzelce. Üstüne 1, 2, 3 ve 4 zincir çekiyorum. Şimdi bu üstte 4 zincir çektiğim yer, yani tam olarak bakın şurası. Bu ilk başta dediğim gibi, bu alttakinde de yaptığımız gibi sadece 2 tane bacağı atlayacağım. Kendi altımdakiyle birlikte toplamda 3 bacak olup dördüncünün üstünü öreceğim. Bunu bir kere daha hatırlatmak istedim. Şimdi 1, 2, 3'e atlıyorum. Kendi altımdakini saymazsam 1, 2'yi atlıyorum. 4'e batıyorum. Ve hemen bir ikili trabzanı ördükten sonra 3 zincirimi çekiyorum. Aynı boşluğun içine yeniden bir ikili trabzan örüyorum. Gördüğünüz gibi, hani tekrara düştük diyorum ya, biraz evvel gösterdiğimin aynısını burada uygulamaya başlayacağım. 1, 2, 3 sırayı 3 trabzanı atlayacağım. Dördüncünün içine öreceğim. 1, 2, 3 zincirimi çekip yine aynı boşluğa bir ikili trabzan. Yani bakarak, eğer hani ben unutuyorum, hani buradan sonrasını hatırlayamıyorum, ya yaptığınıza bakarsınız, devam edersiniz, ya da videoyu izleyerek her sırasıyla devam edebilirsiniz. Eğer şayet benim ördüğüm, hani bu mor degradeli hırka, işte grili hırka gibi uzunluk, kol uzunluğu benim için kafidir diyorsanız, kolu örmeniz gereken ölçüyü vereceğim. Tam olarak şurası, bakın. Biraz daha kadrajı açayım size. Şu kısım, bakın. Tam olarak şuraya kadar ördüğüm kısım kol için ördüğümdür. Tekrardan size ölçü veriyorum. İpimiz farklı olabilir. O boyu da çok sevdim Damla, o boyda örmek istiyorum diyorsanız eğer, kol boyunu şöyle bakın. Hop. Tekrar söylüyorum, 28 santimdir. Tabii ki bizim aramızda bir boy farkı var. Hani biliyorsunuz ben 1.62 boyundayım. Bana göre daha uzunsanız şayet biraz daha uzun yapabilir. Yani ya da daha bilek boyu istiyorum. Yani şöyle durmasın da böyle dursun istiyorum diyorsanız modeli bir tur daha tekrarlarsınız. Bir tane daha fazla örebilirsiniz. Gibi aklıma başka ne geliyor? İşte daha kısa örmek istiyorsanız bir tanesini örmeyip daha yelek modunda öreceğim diyorsanız bir model tekrarlamasını çıkartabilirsiniz aradan. Öyleyse şimdi şu kol kısmına kadar, şuraya kadar ben bunu bir kırmızıyı birlikte ördük. Sarı artık bedenle kolun birleşim noktası olacak. Oraya kadar tekrarlıyorum. Yani kaç sıra öreceğimi de söyleyeyim size baştan beri. Yani bu ördüğümüz yer de dahil, üstüne söylemiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 sırayı kol için örüp geliyorum arkadaşlar. Evet efendim, kolda bedeni öreceğimiz kısma kadar geldim. Bakın tam olarak şuradayız. Şöylece ne? Artık bedene başlayacağız. Bunu da ipini gizlememişim. Sonra gizlerim. Burada da kaldı. Şimdi bu bedene nasıl başlayacağımızı size anlatmak istiyorum. Şöyle ki belli bir uzantıyı şöyle, şunu hemen kaldırıyorum. Buradaki belli bir uzunluk zinciri çekeceğim. Burada da bir zincir çekeceğim. Bunların ölçülerini size vereceğim. Örüp
Aslında orada bedenimizi oluşturuyor olacağız. Şöyle de göstermem gerekirse bizim hırkamızın asıl formu budur efendim. Bunu böyle düşünebilirsiniz. Hırkamızın formu için üst üste koyalım. Evet, tam olarak formu budur. Bu önüne lastik kısmına geçeceğiz biliyorsunuz. Formu budur. Bu da buradaki çekeceğimiz zincir de bizim hırkamızın uzunluğunu belirleyecek. Daha kısa crop örebileceğimiz gibi daha uzun dizlerde veya işte kalçayla diz ortasında artık kendi arzu ettiğiniz gibi hazırlayabilirsiniz. Bunun için de işte kaç santim, mesela bu diğer yaptığım hırkalar gibi hemen hemen bir tık daha kısa olacak gibi görünüyor. Hani daha çabuk bitirebilmek açısından videoda. Diğer siyah hırkada 110 zincirdi. Bunda 90 zincir çekeceğim. Bir tarafına, ki ne tarafı olduğunu da göstereceğim. Şimdi bunu alıyorum. Elime bu parçayı alıyorum. Şimdi buradayken 90 trabzan buraya, 90 trabzan da buraya çalışacağım için buraya 90 zincir çekeceğim arkadaşlar. Bu kısmı 90 zinciri çektikten sonra keseceğim için şöyle bir şey söyleyeyim. 90 zincir çektiğinizden ya emin olun ya da biraz fazla çekin ki hani tekrardan problem yaşamayın diyorum ördüğünüz sırada. Çünkü ipimizi keseceğiz burada. İlk olarak 90 zinciri bu tarafa çekmeye başlayalım beraberce. Hemen birazcık kadraja yakınlaşalım. Şöyle alıyorum. Tam olarak bulunduğum noktada budur. Hemen buradan normal zincirimi çekmeye başlıyorum. 1, 2, 3, 4 diye 90 zincire kadar çekeceğim. Bu şekilde şuradan başladım. Zincirimi çektim arkadaşlar. Dediğim gibi burada ipimizi keseceğimiz için size tavsiyem ya zincir sayısını doğru çektiğinizden emin olun ya da biraz fazla çekin ki burada sökebiliriz. Öyle bir imkanımız olacak. Şimdi daha sonra da 90'ı burada bitirdikten sonraki, bu benim tabii ki hazırlayacağım hırkanın ölçüleri. Siz tabii ki dilerseniz daha uzun da yapabilirsiniz. 100, 110, 95. Bu tamamen sizin arzu ettiğiniz uzunlukla ilgili diyebilirim. Bu hırkanın bitmiş halini zaten üstümde göreceğiniz için o vakitte uzunluğuna karar verebilirsiniz. Şimdi diğer taraf için hemen ilmek alıyorum. Şu şekilde ilmeğimi alıyorum ve hemen diğer taraftan, şimdi aynı bunun gibi zincirini uzatmıştık. Bunun da zincirini beraberce şöyle batıp çekmeye başlayacağız zincirini. Şöyle arasından, daha doğrusu şöyle yapıyorum. Bakın arkadaşlar, tam doğru yer şuradaki zincirdir. Şuradaki zincirdir. Batıyorum oraya ve ilmeği arasının içinden geçiriyorum. Şimdi bu tarafta 90 zincir çekmiştim. Bu tarafta ise 92 zincir çekiyorum ki sonra zincirle döneceğim. 3 tanesi benim bir bacağım olacak. O bir olduğu için geri kalan 89 tanenin de üstünü ördüğümde benim 90 trabzanım olmuş olacak. Öyle düşünebilirsiniz. Yani 1, 2, 3, 4 diye de bu tarafa da 92 zincir arkadaşlar. Tam 92 tane çekiyorum. 92 tane çektiğim tarafla başlıyorum. Şimdi hemen nasıl başladığımı da göstereyim size. 1, 2, 3 zinciri ayırıyorum. İlk bacağım olacak. Dördüncünün içine batıyorum. Dördüncünün içine batıp şöyle doğru yerinden batayım. Bir ikili trabzan örüyorum. Şimdi 2 tanesini örmüş oldum. Her bir zincirin içine bir tane ikili trabzan öreceğim. Her bir zincirin içine bir ikili trabzan. Sonrasında size tavsiyem, ilk olarak bu tarafı bitirdiğinizde lütfen üşenmeyin. Buradaki sayının 90, diğer tarafta bitince onun da sayısının 90 olduğuna emin olun ki bunlar bir tarafta önü, bir tarafta arkası olacağı için hırkamızın sayıların birbirine eşit, denk olması çok önemli. O zaman şimdi
bu tarafı tamamlayayım. Daha sonra diğer tarafa geçelim. Sağ taraftaki 92 zincir çekerek başladığım kısmı, yani şu tarafı saydım. 92 trabzan zincir çekmiştim biliyorsunuz. Baştaki 3 zinciri başladım ilk bacak olarak, sonra yana 89 taneyi de örüp 90'a tamamladım. Şimdi bu tarafa gelince de artık burası normal bizim bildiğimiz gibi. Hani ne yapıyorduk buradayken? Buradaki bacağın tepesine batıyordum. Hemen bir ikili trabzan, sonra bu ilk boşluğun içine biliyorsunuz 2 tane ikili trabzanımı örüyordum. Sonra bademimin tepesine batıyordum hemen. Bir ikili trabzan da oraya. Buradakini örmeyi biliyoruz zaten, hani nasıl devam ettiğimizi. 3 tane ikili trabzan boşluklara, bir tane ikili trabzan bademimin tepesine, zincire gelene kadar bu şekilde devam ediyorum. Kol üstündeki kısmı da trabzanlarla geçtim. Buradaki zincirden geldim, geçtim. Şimdi bu sona doğru geldiğimde zincirin üstüne de beraber başlayalım istedim. Buradaki boşluğun içine, sondakinin içine 2 tane yapıp buradaki trabzanın tepesine batıp bir trabzan örüyorum ve artık zincirin içine çalışmaya başlıyorum. İşte 1 2 gibi. Yani bu zincirin de üzerine ördüğümde tam 90 tane trabzanım olmuş olması gerekiyor ki ön ve arka için doğru sayıda başlayabileyim diye. Şimdi bunu da 90 taneye tamamlayıp geleceğim. Bu tarafı da tamamladım. Trabzanlarımı saydım. Tam 90 zinciri çekip 90 tane trabzanla tamamladım. Şimdi benim sağ ve sol taraftaki zincirim tamamlanmış oldu eşit olarak. Şimdi burada artık modelimin kuruluşu nasıldı? Mesela ne yapıyorduk? İşte badem, hemen şöyle göstereyim size. Bademi ördük, üstüne trabzanları geçtik, yani buradaki trabzanlar geçtik. Şimdi kafes sırasında, kafesten sonra trabzan, üçgen, badem, aynı sıralamayı artık bütünde uygulayacağız. Tabii şu kısa yerde ördüğümüz gibi değil, birazcık daha işimiz uzayacak uzun sıraları örerken, ama hiçbir farkı yok. Şimdi burada 1 2 3 4 zincirle yukarı çıkıyorum çünkü kafes sırasındayım ve burada bir trabzanı atlıyorum. Kendi dibimi saymıyorum. Lütfen unutmayın. Bir trabzanı atlıyorum. Yandaki trabzana bir ikili trabzan örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir trabzanı atlıyorum. Yanındakinin tepesine batıp bir ikili trabzan örüyorum. Bu mantık ile de bütün bir hırkanın işte kolu, önü, arkasını geçeceğim. Şimdi burada artık hani sizin de aklınıza takılacak bir şey olmadığını tahmin ediyorum. Modeli kurmaya devam edeceğiz ki size şimdi şöyle bir parçasını bitirmiştim. Onun üzerinde göstermek istiyorum. Bakın. Birazcık daha kadrajı açalım. Evet. Şimdi biz tam olarak şu anda bunu yaptık. Üstündeki kafesi kuruyoruz. Burada detaylarda en önemli şey, dikkat etmemiz gereken buradaki, yani sağ taraf, yani sağ ve sol taraftaki kafes sayılarımızın, yani 90 tane trabzanımızın eşit olduğu gibi 45 kutucuk burada, 45 kutucuk da burada, yani kafeslerden bahsediyorum, olması gerekiyor. Aynı şekilde benim bu sayılarımda, tabi bu 90 trabzan olduğu için 45 kutucuk. Sizinkisi daha fazla bir trabzansa kutucuk sayınız da artacak. Önemli olan her iki parçadaki kutucuğun da eşit olması. Dediğim gibi bunu katlayıp formunu vereceğimiz için bu taraf ve bu tarafın eşit olması gerekiyor. Bu çok önemli bir detay. Daha sonra şu genişliği ne kadar örmek istediğinizi aslında bir miktar size bırakıyorum. Ben dediğim gibi 36'dan 40'a kadar uyumlu olacak bir ölçüde hazırlıyorum. Şimdi size şuradaki ölçüyü vereceğim. Yani şu kol olmadan
Şuradan bir ölçü vereceğim size. 20 santime denk geliyor. Tabii ki bunun önün daha etrafına geçeceğim lastik de olacağı için ben onu da dikkate almak zorundayım ki hemen diğer biten modelde gösteriyorum. Bakın arkadaşlar, şimdi şuradayız biz örgüde. Katladığımızda bunu öreceğim. 3 renkle, siyahla da lastik geçeceğim. Bakın aynıdır bunda da ölçü tahminim. Hemen bir bakmak istiyorum kaç santim. Kol hariç kısmına bakmak istiyorum. Şu yandan hemen alayım. Tabi burada dikildiği için bakın aynen 20 santim aslında ve şurası katlandığı, dikildiği için, örüldüğü için bir miktar içe katlamış durumda. Bir lastik kısmı da zaten bunun 5 santim olacak. Yani toplamda, totalde şu kısmım benim 25 santime denk gelecek lastiğiyle. Daha büyük bedenler tabii ki bunu dikkate alabilir. Ama ben büyütmeyi buradan yapmanızı tavsiye etmiyorum. Lastiği biraz daha kalın örebilirsiniz. Büyütme yapacağımız yer belki arka taraf olabilir. Ense boşluğu için arkada ortada bunu birleştirirken iki parçayı öreceğimiz yer. Orada size bir tık tiyo verebilirim. Ama gelelim 44 beden üstü. Çok daha büyük bedenler için örecekler. Hiç düşünmeden şu tekrarlayan kısım var ya, birbirini tekrarlayan. Onu bir miktar, bir tık daha örebilirler. Ya da birkaç sıra, mesela atıyorum şurada bırakmazlar da gelip bir badem sırası daha örüp yani şu kadar daha büyütebilirler. Modeli dilediğiniz, ben mesela burada bırakmışım ama siz bademli kısmını örüp biraz daha genişletebilirsiniz. Bu tamamen sizin ölçüyle ilgili oynamak istediğiniz kısımlarda. Bunlar hep beden büyütme fikirleridir. Daha sonra sonuna doğru daha farklı fikirler de vereceğim. Öyleyse şimdi ne yapıyorum? Sarı rengimle olan kısmı örüyorum. Daha sonra ön için yine tabii ki şu açık sarı, bir ton koyu sarısı ve oranjla, oranj mı diyelim, turuncu oranjla devam edeceğim. Bu aşamaya geldikten sonra da artık yavaş yavaş form verme kısmına geçeceğiz. Öyleyse şu beden kısmını örüp gelmekte sıra. Damla illaki seninkinle birebir aynı yapacağım diyorsanız da tam olarak burada bir ekran görüntüsü alabilirsiniz. Hangi sırayı kaç sıra ilerleyeceğinizi şu kısım için bir ekran görüntüsü alıp burada gelince durabilirsiniz. Hırkayı oluşturmak için gerekli olan iki parçadan birini bitirmiştim. Bir diğerini de tamamladım. Arkadaşlar size gösterdiğim şekilde aynen. Şimdi bu parçaya nasıl form verdiğimi size göstereceğim. Ama öncesinde ben diğer parçayı bir tarafını oluşturup geldim. Nasıl yapacağımıza dair size fikir verebilmek için. Şimdi öncelikle parçayı, şu açık olan parçayı, burası bizim kolumuz olduğu için tam ortasından tutup katladım bu şekilde. Bakın aynen bu şekilde hemen formunu alıyor. Sonrasında bu parçayı yanlarından, ters tarafından kaydırma yöntemiyle birleştirdim. Böylece geldim kol evinde her rengi kendinle birleştirerek yine kaydırma yöntemiyle birleştirerek devam ettim. Siz bu kısma geldiğinizde benim kaydırma yöntemi kullanarak birleştirdiğim şu bir yeri dikerek de birleştirebilirsiniz. Siz nasıl arzu ederseniz. Şimdi ben bunu kendi yöntemimle nasıl birleştirdiğimi size göstereceğim. Onun öncesinde ise bu parçamızın önünü bırakıp şu şekilde arkasını arkadaki, yani altıgen hırkalardaki mantık gibi düşünün. Arkadaki ense boşluğunun altından bu parçada olmak üzere modeli bir kez tekrarlıyorum. Aynı modeli bir kez de diğer parçada tekrarlayıp birleştireceğim. Ve böylelikle iki parçayı birbirine eklemiş olacağım. Bunu nasıl birleştirdiğimi, şurayı nasıl yaptığımı da size birazdan şu parçayı birleştirdikten sonra detaylarıyla göstereceğim. Nasıl birleştirdiğimize beraberce geçelim. Ters yönünden birleştiriyorum demiştim.
trabzanların üst üste şöyle ters yönünden aldım. Karşılıklı bu şekilde birleştirmeye başlayacağım ve tam eşit olarak karşılıklı üst üste getirdim. Buraya kadar geleceğim. Sarıyı şuraya kadar devam ettirdikten sonra ipimi koparıp sıradaki renklerle birleştirmeye devam edeceğim. Ben nasıl birleştiriyorum kısmı ise böyle, hemen gösteriyorum. Siz dediğim gibi dike de bilirsiniz. İlk olarak hemen ilmeğimi çıkartıyorum. Sonrasında ise biraz kadrajı yaklaştırayım. Şöyle ilk trabzanın tepesine buradan batıyorum. Buradan da ilk trabzanın tepesine hemen batıyorum ve aralarından ilmeğimi çıkartıp bir sık iğne örüyorum ilk olarak kitlemek amaçlı. Daha sonra ise artık bir buradaki trabzanın içinden bir de buradaki daha doğrusu tepesine batıyorum. Şöyle tek olarak alacağım. Buradan da tek olarak alacağım ve içlerinden kaydırma yöntemiyle bu şekilde geçiriyorum. Şimdi her birinin tepesinden bir tane bundan, bir tane burada sıradaki trabzandan arasından geçiriyorum. Bir buradan, bir buradan arasından geçiriyorum. Bir buradan, bir buradan arasından. Bir arasından. İşte bunu koltuk altına kadar bu şekilde kaydırma yöntemiyle birleştireceğim. Size hemen şöyle ön yüzünden nasıl bir görüntü çıktığını göstermek isterim. Bu şekilde karşılıklı birleşecek. Koltuk altına kadar aynı şeyi uygulayarak geliyorum. Koltuk altına kadar aynı size gösterdiğim şekilde karşılıklı kaydırma yöntemiyle ekleyerek geldim. Şimdi koltuk altında da yine aynen devam ediyorum. Bu sefer artık gördüğüm trabzanların dibine şunu birleştirdim. Buradaki boşlukların içine batıp kaydırıyorum. Bir de trabzanların tepesine boşluğun içine karşılıklı dikkat ediyorum içine battığıma ve trabzanların dibine batıp kaydırıyorum. Ve burada sarıyla olan işim bittiği için hemen ipimi kesip şurada da başlarkenki ipimle ikisini bir düğüm atıyorum güzelce kitlemek adına. İçte kalacağı için düğüm atıp güzel kitleyebilir ve buraya doğru gizleyeceğim ama şimdi size hemen göstermek istiyorum diğer renge geçip nasıl devam ettiğimi. Aslında mantık aynı. Bütün diğer renklerde de aynı şeyi yapacaksınız. Ben bir şimdi turuncuyla devam edeyim. Yine ilmeğimi çıkarttım. Burada trabzan tepelerine batmıştım. Turunculu olan kısmın içine batıyorum. Sık iğnemi ördükten sonra tutturmak için ilk olarak bir kaydırma yöntemiyle yine arasından geçiriyorum. Yine trabzanların tepesi, boşluğun içi. Burada tavsiyem lütfen elinizi aşırı sıkmayın. Biraz gevşek, rahat bırakarak örün. Şimdi trabzanların tepesi, boşluğun içi. Burada da dibine batıyorum. Hemen aradan kaydırıyorum. Boşluktan tekrardan bu trabzanların dibi ya da tepesi de diyebilirim. Boşluk. Burada da aynen ve buraya boşluğa, burada da buradaki boşluğa hop kaydırıyorum. Dibi arasından takıldı tığıma. Boşluk. Şimdi bu renkle de işim bitmek üzere. Diğer renge geçeceğim. Nasıl geçeceğimizi sanırım anladık. Diğer renge kolun ağzına kadar da o şekilde devam edeceğim. Kolu da
kol ağzına kadar ördüm. Şimdi bu parçayı şöyle düzüne çevireceğim. Ve bir parçasını daha, karşı parçasını daha diğer parçanın birleştirmiş oldum. Şimdi asıl arkayı nasıl yapacağımız kısmına, çünkü bu birleştirme kısmını siz hani dilediğiniz teknikle yanlardan dikebilir, örebilirsiniz. Ama arka için tabii önemli detaylar var sizlere söylemem gereken. Hemen o kısmı nasıl öreceğimizi diğer parçanın üstünde göstereyim. Birleştirdikten sonra arkayı birbirine tutturmak için şu modeli bir kez burada tekrarladım. Bir kez de diğer parçada tekrarlayacağım. Bunu bitmişin üzerinde de size göstermek istiyorum. Şöyle arkayı. Bakın bitmişte de. Şimdi burasına geldim. Şurada bakın. Şurası benim kestiğim, yani yukarısı ense için ayırdığım kısım. Oraya geldim. Oradan itibaren şu kadar kısmı bir model bu tarafta, bir burada birleştirip tam olarak şu noktada da eklemeye başladım. Arkayı da böyle göstereyim istedim. Bitmişte size. Şimdi 30 tane bademim olacak şekilde ben bunu ayarladım. Siz bu ense boşluğunu dilediğiniz ayara göre böyle bir yer belirleyici ile belirler. Ben burada 7 kutuyu baz aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yani 7. kutucuğa geldiğim yerdeki kısma bacağı yer belirleyicimi taktım. Burada da şimdi alacağım. Tam olarak yine aynı şeyi, bu şimdi böyle ekleneceği için buradan saymam. Bu yüzü olacak bunun. Bu yüzüyle bu yüzü birleşecek arka olarak. Geldim şimdi katladığım yerden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7'yi buluyorum. Buldum 7'yi. Hemen 7'nin olduğu yere bacağı yer belirleyicimi takıyorum. Şimdi sağlamamı nasıl yapacağım derseniz, şimdi buradan aşağıya saydığım kutucuk sayısıyla, bakın şu belirleyiciyi taktığım yerden şöyle biraz daha açayım. Belirleyiciyi taktığım yerden aşağı kadar saydığım şu kutucuklarımın sayısıyla buradaki aşağı kadar saydığım kutucuklar eğer eşitse doğru yerden takmışım demektir. Bu sağlamayı lütfen yapın. Bazen bu üstteki kutucuk buraya dönüyor, bazısı buraya dönüyor. Yanlışlıkla 6.'ya 8.'ye de takmış olabiliyoruz. Bu kontrolü sağlamakta fayda var. Dediğim gibi burayla bura eşit olacak kutucuklar ve badem sayılarımız ki eklerken bir sorun yaşamayalım. Yapacağımız şey modelin tekrarını buna örmek. Bu iki parçanın arkasını örerken birinin burasından, birinin de yön olarak burasından başlamamız gerekiyor. Ben buradan başlamıştım. Şimdi de bunu buradan, bu parçayı da buradan örmeye başlayacağım ve örerken 33 badem oluşturabileceğim üçgen, yani şu üçgenlerim, düz üçgenlerimin, şu görmüş olduğunuz düz üçgenlerimin, biraz yaklaştırayım. 1, 2, 3, bunlar 30 tane olması gerekiyor. Bu 30 olacak ki bu da 30 olsun. Ben 33 dedim galiba, özür dilerim. 30 olacak badem sayımız ve üçgen sayımız. Buradan başlarken de 30'u tamamladığımda bitireceğim. Nasıl başlıyorum? Gene aynı renkle devam ediyorum. Hemen alıyorum aynı rengimi, ilmeğimi çıkartacağım ve her zaman başladığımız gibi aslında hani modeli burada kurarken nasıl başladıksa aynı mantıkla devam edeceğiz. Modeli tekrarlıyoruz. Yani aslında hiçbir farkı yok. İlmeği çıkardım. Hemen kadrajımı da yaklaştırıyorum ve bu köşeden hemen trabzanın tepesinden batıp şöyle sağlamlaştırmak için ipimi de bir sık iğnemi örüyorum. Şurası açıldı gibi oldu, içime sinmedi. Daha sağlam bir yere batacağım. Şimdi oldu. Ve ne yapıyorduk? Üçgen oluştururken, buradayken 1, 2, 3, 4 zincir çekiyordum.
1 2 tane atlıyordum. 1 2 ilk başlarken 2 tane atlıyordum. 1 2 3 zincir çekip aynı boşluğa batıyordum. Ve burada 1 2 3 4 tane atlayacağım artık. Dördüncüyü 1 2 3'ü atlayıp 4'e batacağım. 3 zincirimi çekeceğim. 1 2 3 buraya batacağım. 1 2 3 dördüncüye batmak üzere geliyorum. Bunu daha fazla sanırım hani göstermeme gerek yok. Modelin içinde bütün detaylar var. Nasıl başladığımı göstermek istemiştim. Şimdi bunu bu ayırdığım yere kadar gelecek. Geldiğinde de badem sayımın 33, yani bademin altının üçgenleri, düz üçgenlerimin 30 olması gerekiyor. 30, ısrarla 33 söylüyorum. Niye aklıma takıldı bilmiyorum. 30 badem, 30 düz ve arkadaşlar buralarda umarım 30 diye ekleriz, olmadı yazı olarak 30. Öyleyse hemen örüp geliyorum. Tam doğru noktaya geldiğimde sayım da zaten 30'a ulaştı. İçine yerleştireceğim bademlerin üçgene. Şimdi bu yine hani birlikte çıkalım ama artık modelin kurumunu aslında biliyoruz. Nasıl çıkıyorduk hemen? 1, 2, 3, 4, 5 ile çıkıyorduk badem sırasında. Buraya da gelip hemen dörtlü bademimizi yapıyorduk ikili trabzanlarla. Onun için bu kısma çok detaylı girmiyorum. Şimdi 3 de zincirimizi çekip hemen bir diğer boşluğun içine girip aynısını örmeye devam ediyorduk. Ve bunu tam olarak nereye kadar öreceğimizi göstermek istiyorum size diğer parçada hemen. Şimdi biz bunu ördük. Üstüne bademi geçeceğiz. Üstüne bir dolgu trabzan, bir kafes, bir trabzan sırasını daha, yani modeli bir kere tekrarlıyorum. Bakın modelin özü neydi? Şurasıydı. Şu üçgenleri baz alacak olursak şunu bir kere daha tekrarlıyorum diğer parçaya da. Sonrasında bu trabzanlı sırada birleşecekler ve arka oluşacak. Burayı büyütmek isteyen dostlar ne yapabilirler sorusuna vereceğim cevap ise arkadan büyütmek. Bu modeli en kolayı. Arkadan bir miktar büyüteceğiz. Önde de lastik sırasında büyütme yapacağız. Yani şu kısımda etrafını geçtiğim lastikte büyütmeyi yapacağız. Bedeni büyütebilmek adına. Nerede büyüteceğiz Damla derseniz eğer, buraya geldiğinizde bir badem, yani bir üçgeni yapıp bir bademi yapabilir. Benim durduğum yerde siz daha devam edebilir. Bir üçgen, bir badem yapabilir. Bu sırayı da yapıp yani şu kadar daha bir parça için, bir o kadar da diğer parça için düşünecek olursanız yani epey bir büyütmüş olacaksınız. Santim olarak göstermem gerekirse şu kısım toplamda 3 santim yapıyor. 6 santim büyütme imkanınız olur. Daha da 10 santime kadar büyütmek isteyenler ise bunu bir kere daha tekrarlayacaklar. Öyleyse şimdi bu arkanın diğer parçanın da bu genişletme arka kısmını öreyim. Birleşme, iki parçayı birbirine birleştirme noktasında ise buluşalım. Evet sevgili dostlar, kutucukların olduğu sırayı tamamladım. Şimdi trabzanlı sırayı örüp gelmedim. Çünkü neden? O trabzanlı sırayı örerken diğeriyle birleşeceğim. Ay bu arada benim bu kolum ne kadar kötü gözüküyor saati çıkarınca. Çünkü bu İstanbul buluşması hatırası kızlar. Hala oradaki renk değişimim düzelmedi. Neyse, araya bir anekdot bıraktım size. Şimdi burada örerken yukarıyla da birleşmeye devam edeceğim. Her iki parçayı da şu şekilde birbirine eklenecek şekle getirdim. Bu bizim iç yüzleri, bakın hırkanın üstü burada. Bu hırkamın iç yüzü. Bunun da aynı şekilde iç yüzünü aldım. İkisini böyle yan yana koydum. Şimdi bunu burada örerken bununla da birleşeceğim. Nasıl mı yapacağım? Hadi gelin beraberce örelim. Tam olarak sona gelmiştim. Buradaydım. Bunu hani döndüreceğim. Tabii ki döndürerek burasına doğru örmeye başlayacağım. Ama bunun için ilk olarak 3 tane trabzanla yükseldim. Ve
bana tersini çevirdim. Bunu çevirdiğim gibi aynı yerden eklemem gerektiği için diğer parçayı da aynı şekilde tersine çeviriyorum. Ve artık şu anda bana arka yüzleriyle bakıyorlar. Şöyle göstereyim size. Arka yüzleriyle bakıyorlar dediğim gibi. Böyle. Şuraya da bakacak olursanız eğer her ikisinin de ense boşluğunu da görüyorsunuz burada. Evet efendim. Başlayalım. Zincirle yükselmiştim. Tığımdan zaten çıkarmam gerekiyordu. Çünkü şu birleştirme tekniğini kullanacağım. Buradaki bacağın, ilk bacağın en tepesinden tığımı geçireceğim içinden ve buradaki ilmeğimi sökmeden tabii ki bunun arasından içinden geçireceğim bu şekilde. Sonra yeniden geleceğim. Bunun içine ikili trabzanımı öreceğim. Yine tığımdan çıkartacağım. Bu sefer ikinci trabzanın tepesine batıp arasından geçireceğim ama geçirirken tabii katlarına ayırmamam gerekiyor ipin. Şu ekran karşısında böyle yaparken kamera karşısında daha heyecanlanıyorum ve ipleri katlarına daha kolay ayırabiliyorum. Tekrardan ördüm. Bir ikili trabzan daha. Hemen ne yapıyorum? 1 2 3 üçüncü de sıra. Üçüncünün tepesine. Yani bu yeni parçamdaki her bir trabzanı ördüğümde onu karşısındaki eş trabzanıyla birleştiriyorum. Eğer bunu yapmak size zor gelirse şayet siz iki parçayı da örer bitirir. Benim bu kaydırma yöntemini kullandığım şu yandaki sistemle de birleştirebilirsiniz. Nasıl olsa size onu da gösterdim. O sistemi de kullanarak beraberce iki parçayı birleştirebilirsiniz. Öyleyse ben şimdi size bunu gösterdiğim gibi yukarı kadar, bittiği yere kadar öreyim. Bir iki tane daha birlikte yapalım. Geldim, ikili trabzanımı ördüm. Hemen karşılığındaki trabzanın tepesine battım, arasından geçirdim. Bakın şöyle de çok güzel bir form alarak birleşmeye devam edecek. Evet efendim, son sırayı arkanın uzatmalarını, genişliğini verirken, örerken de gayet güzel. Şurada gördüğünüz çizgi oluşacak gibi ekledim. Ve artık parçam hırka formunu aldı. Size hemen şöyle göstermek istiyorum. Birleşti iki parça ve formunu buldum. Sıra artık bizim etrafının lastiğini ya da artık bilmiyorum, siz belki lastik değil de düz trabzanda geçersiniz. Ben lastiği çok yakıştırdım. Çok da hoşuma gitti. Bence siz de sevdiniz ki o şeklini. Çok fazla sipariş hazırladık. Hemen teslim olarak hazırladığımız ürünlerimiz hemen satıldı. Siz de lastik yaparsınız diye tahmin ediyorum. Burada da örülmüş lastikli halinde gösteriyorum. Bakın çok ağır ve çok güzel duruyor. Şimdi ilk olarak bu lastik çalışmasını eteğe çalışacağım. Sadece eteğe. Etekte git gel yapacağım. Burada kalınca yaptım. Yani ne kadar kalın yaptın Damla derseniz size hemen ölçü de vermek isterim. 5 santim yani 4,5-5 santim kadar örüldü. Bu sefer belki hani video çekiyorum daha kısa tutabilmek adına daha hani az sırayla tamamlayabilirim. Bunun için ne yapacağımı gelince tabii ki hemen etek ucuna kırmızı ile çalışıyorum. Etrafını kırmızıyla dolaşacağım. Sadece kol uçlarında vardı. Hırkanın diğer tarafları içinde kırmızıyı sadece geçişlerde kullandım. Şöylece. Şimdi etrafında da kullanınca turuncudan sonra kırmızı olduğu için bir bütünlük yakalayacağım. Hemen tabii ki ilk olarak yine ilmeğimi çıkartıyorum. Ve hırkamın etek ucunu bana döndürüp ucundan sadece dediğim gibi bakın şu bir uçtan bir uca öreceğim. İlk sırası şu ilk sırası normal trabzandır. Şunun arasına batıp şöyle aradan kaydırarak çıkıyorum. Şöyle bir kilitledikten sonra yukarı yükseliyorum. Etrafımda bir tur döndürüp şöyle bir kilitledik, üstüne de bir daha bir zincir çekiyorum
ve aynı boşluğun içine bir ikili trabzan daha örüyorum. Şimdi bu bizim başlangıç gibi ayağımız, çıktığımız zincir olsun. Hemen şu dibine bir tane öreceğim. Sonra boşluğun içine 2 tane. Buraya batacağım, bu başına hemen bir tane ikili trabzanlar örüyorum. Yani bunu siz de bu şekilde ayarlayarak sayıların, yani kimi boşluğa 2, kimi boşluğa 3, bunun bir kuralı yok. Şöyle bir bakın, düzgün ilerlediğine emin olun ve nereye kaç tane yapmanız gerektiğine karar vererek örmeye devam edin. İlk sıra dediğim gibi sadece ikili trabzan. Sonra da lastik sırasına geçeceğiz. Birçok videomda bu lastiğin yapımını gösterdim ama bir kez de burada nasıl o sıraya geçip nasıl devam ettiğimizi sizlere göstermek istiyorum. İlk eteğe böyle boydan boya eteğin trabzanını geçtim. Şimdi ikinci sıraya artık 1, 2, 3 zincirle yükseldim ve trabzanlarımı şöyle yapayım. Bir önden, bir arkadan. Şurada bir ipi kaçırmışım. Hoşuma gitmedi. Hemen katlara ayrılmış. Bir önden dediğim gibi bir arkadan. Lastik, hani birçoğunuzun bildiği gibi lastik örmeye başlıyorum. Bunu dilerseniz 2, dilerseniz 3, dilerseniz 5, dilediğiniz sıraya kadar örebilirsiniz. Boyunu uzatmak için değerlendirebilirsiniz bu kırmızı, bendeki kırmızı belki sizde başka renk olacak, lastik sırasını diyeyim. Önemli olan dediğim gibi sizin zevkinize göre genişliğini örebilirsiniz. Önce eteği bu şekilde öreceğiz. Daha sonra da hırkanın etek hariç enseyi toplayarak çevresini öreceğiz. Öyleyse ben bu eteğin ucuna örmek istediğim kadar, hoşuma gideceği kadar sırayı örüp geleyim. Muhtemelen çok tutmam, kısa tutarım. Çünkü video hani çok da uzamasını istediğim için çekimleri bitirmek adına sizinle çünkü bir an önce paylaşmak istiyorum. Örüp geleyim. Hırkanın etek etrafının lastiğini ördüm. Sıra şimdi şöylecene çevresini örmeye geldi ve bu sırada da ensede bir toparlama yapacağız. Bu ensedeki toparlamayı şurada belki çok net göremeyeceksiniz ama yine de göstermek istiyorum. Şuralarda ilk sıra trabzanlı örerken bir toparlama yapmamız gerekiyor ki şuradaki açıklık kötü durmasın. Şuraları toplamamız gerekecek. Yoksa çok fazlasıyla yayılır. Bir de şuradan da göstermek istiyorum nasıl bir toparlama yapacağımı. Evet efendim. Öyleyse ilk olarak hemen başlayıp aslında enseye gelince size göstermem gerekenler var. Buradaki yapacağımız işlem çok hepimizin bileceği çok daha kolay olan etrafını trabzanla geçme. Aynı etekte yaptığımız gibi lastik sırasının ilk sırası, ilmeğimi çıkartıyorum ve şuradan hemen şuradan batıyorum. Batıp bir güzelce kitleyip üstüne yükseliyorum. Ve tekrardan şuradaki görmüş olduğunuz boşluğun içine örüyorum. Tekrardan buraya boşlukların içine gözüme güzel gözükecek, yani duruşunun içime sineceği şekilde olana kadar bakıyorum. Hani gerekirse daha da fazla trabzan örebiliriz. Şöyle her birine 2 tane ördükten sonra bakıp içime sinerse aynen böyle devam edeceğim. Ve burada artık her trabzanın tepesine bir trabzan öreceğim. Her trabzanın tepesine
bir ikili trabzan. Ta ki bu ensedeki toplamayı yapacağımız yere kadar devam ediyorum. Bu şekilde örmeye. Etek ucundan yukarıya doğru örüp tam olarak enseye geldiğimizde, yani şu arkadaki kesiştiği noktada, şuraya birleşmeden evvelki 1, 2, 3, 4. trabzana geldiğimde şimdi tığda toplama işlemi yapacağım. Yani bunu ördüm. Şu 4.'ünün üstündekini ördüm, tuttum. Yine bir tane daha. 4 kere bunu tekrarlayacağım. Ve bu 4'ünü, yani tığımdaki ilmek 5 ama 4 bacağı beraber öreceğim. Sonra buradaki boşluğa gelip yine 1, 2, 3 ve 4 tane ile orayı da toplayacağım. Ve gördüğünüz gibi böylelikle ensede bir minik toplamayı ilk yerde yaptım. Yani tam olarak nerede olduğumuzu bitmişin üstünde de göstermek istiyorum size ki aklınız karışmasın diye. Siz farklı sayılarla da tabii ki enseyi toplayabilirsiniz. Ben 4 ile topladım. Diğer hırkalarda farklı sayı da olduğu oluyor. Yani bakın tam olarak şurayı topluyorum, ensedeki. Şurayı. Siyah da anlaşılması biraz zor diye başka renkle örüyorum ve hani bu şekilde görün istediğim için de size ısrarla hem bitmişte hem burada göstermeye çalışıyorum ki aklınızda bir soru işareti kalmasın. Sonrasında ise şimdi artık bu dönüşe geçtik. Dönüşe geçtiğimiz yerde şurayı normal boşlukları doldurarak örüyorum. Boşluğun içine 2 tane ikili trabzan. Şimdi burada dibine batacağım. Sonra buraya bir tane öreceğim. Boşluk küçük olduğu için. Çünkü ortasına bir daha batacağım burada. Sonra tekrar buraya bir tane daha örüp burada da bunun dibine batacağım. Şu diğer toplayacağım yere kadar örüyorum aynı şekilde. Şimdi bunu da şöyle yatırıp üstünü öreyim. Şuradaki boşluğa da bir tane ördüm. Bir tane buradakinin dibine battım. Tekrar burada bir dibe battım. Buraya da bir tane. Ensede hani toparlama olsun diye çok fazla şey yapmıyorum. Yaymıyorum trabzanları. Daha toplu örmeye çalışıyorum. Burada dibine. Ya şu üstünü örüyordum, unutmayayım. Şimdi yine burada bir tane dibine. Sanırım mantığı anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Boşluğa geldim. Tekrardan dibine. Yine boşluktayım. Şöyle devam ediyorum. Çok özür dilerim. Bu tabii şeyden evvelki bir boşluk. Buraya 2 tane yapacağız. Yani ben öyle toparladım, öyle hoşuma gitti. Bunlar kural değil arkadaşlar. Dediğim gibi elinizden nasıl güzel düşüyorsa. Şimdi burada 4 taneyi bir toplayacağım. 1, 2, 3 ve 4. Tekrardan buradaki trabzanlarda da aynı işlemi yapıyorum. 1, 2, tığımda toplamaya devam ediyorum. 3 ve 4 ve hepsini bir topladım. Sonrasında aşağı doğru bu tarafını, yani hırkanın bir tarafını, ön tarafını geçtim, diğer tarafını aşağı doğru inip geri dönerek lastiğimi örmeye başlayacağım. O lastikte de nasıl yol aldığımızı size göstereceğim.
Özellikle şu kısımda aklınıza takılacak yerleri göstereceğim. Şimdi aşağı kadar böyle dümdüz trabzanlarla örüp geliyorum. Hırkamızın ön yüzünü bir tur trabzanla tamamlamış oldum. Şimdi artık bir üst sıraya geçip lastik sıramıza başlayacağım. Hemen 3 tane zincirimi çekip ters yüzünü döndürüyorum ve trabzanları lastikte yaptığımız gibi bir ön bir arkadan alıp örmeye devam ediyorum. Bu lastikle ilgili anlamakta zorluk çektiyseniz şayet Gorgeous lastik yapımı, tığ işi lastik yapımı videolarımı izleyerek belki daha detaylı anlayabilirsiniz. Ben şimdi ensedeki toparlama yaptığımız yerde nasıl geçeceğimizi göstereceğim yere kadar örüp geliyorum. Lastik sırasını geçerken burada tam olarak size eksiltme yaptığım kısma gelince orayı da göstermek istedim. Şimdi burayı normalde sırasına geldiğinde önden ördüm. Şimdi sıra arkadan örmekte olunca yine sıradakini hemen arkadan örüyorum. Ve topladığım şu dörtlü bademi, yani badem değil aslında da 4 dünü birden toplayıp tek bir bacakmış muamelesi yapacağım ve onu bir kere de toplayacağım. Şöylece. Ve aynı şeyi yanındakine de yapıyorum. Onu da arkadan, sıradaki arka olduğu için arkadan topluyorum ve normal diğerlerini örüyorum. Burada bir farklı bir durum yok. Sırasıyla yine lastik örgümüzü ön ve arkadan olmak üzere örmeye devam ediyorum. Diğer topladığım ensedeki yere kadar. Yine ensede diğer toplanandayım. Trabzanı arkadan örmüştüm. Sıra önde olduğu için önden örüyorum. Hepsini birden. Tığımdan kaçırmayayım. Şimdi de sıra diğerine arkadan örmekte. Hepsini birden arkadan topladım. Bunu önden, bunu arkadan sanki tek bacakmış gibi örüyorum. Ve artık bundan sonrası için değişik hiçbir şey yok. Lastiği istediğiniz kadar sırada örüp tamamlayabilirsiniz. Buraya da geldiğimizde artık yapacağımız sırasıyla hepsini örmek. Yani artık burada herhangi bir atraksiyonumuz yok arkadaşlar. Etekte lastiği 3 sırada tamamlamıştım. Etrafını da sanırım 3 sırada tamamlarım diye düşünüyorum. Etrafını da bitirip hırkamızı tamamlamış olacağız. Örüp etrafını, lastiğini tamamlayıp geliyorum. Evet sevgili dostlar, artık sizlerin de bildiği gibi en sevdiğim kısım finaldeyim. Çok beklediğiniz, Damla hadi birlikte de örelim dediğiniz hırkayı tamamladık. Umarım hoşunuza gitmiştir. Şimdi sıra geldi biraz size ipleri hakkında bilgi vermeye. 4 renk kullandım. Bu iplerden sarı ve oranj olanı ikinci paketi açtım ama elimde bu kadar ip kaldı. Yani çok az kullandım ikinci paketten. Kırmızı ve bu turuncu olanından ise birer paket açtım ve birer paketten elimde bunlar kaldı. Yani toplamda 450-500 gram ip gidiyor sevgili dostlar. Benim verdiğim bu ölçülerde. Damla bu hırka hangi bedene olur derseniz 36'dan 40 bedene kadar çok rahat olacak bir hırkamız oldu. Ki ben biraz lastiğini küçük ördüm. Daha geniş örebilirsiniz. Diğer yapmış olduğum hırkalardaki gibi. Size hemen uzunluk bilgisi vereceğim. Hırkamın boyu 66 santim. Eni ise
52 desek yani böyle 100-105 santim kalçaya kadar çok rahat düşüyor. Tabii ki burada el farkı çok önemli. Siz yine ölçerek gidin. 36-38 bedene çok rahat olur. 40'a da uygun olacaktır diye düşünüyorum. Umarım anlaşılır olmuştur ve hoşunuza gitmiştir. Beğendinizse bir kalbinizi alırım. Buraya kadar izleyen tüm dostlara çok teşekkür ediyorum. Hala abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız beni mutlu edersiniz. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.